Son dönemlerde Star Wars hayranları arasında Battlefront 2 çılgınlığı başladı. Hatta o kadar büyük bir akım haline geldi ki Steam'de kendi rekorunu bile kırdı. Çıkışından bu yana ilk defa aynı anda 18.000 kişi oyunu birlikte oynadı. Tabi bu artışında bazı sebepleri var. Örneğin 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü ve Andor dizisinin ikinci sezonunun çıkışı. Ancak Battlefront 2 çılgınlığı o kadar büyüdü ki hayranlar global çapta Battlefront 3 için EA Games'e baskı yapmaya başladı. Daha da ileri gittiler ki Battlefront 2'nin eski yapımcıları bile konuya dahil oldu ve Reddit'te bazı yazılar paylaştı. Bu konulara girmeden önce çok kısa Battlefront 2'nin neden kötü bir çıkış yaptığını ve linçlendiğini hatırlatayım. Star Wars Battlefront 2 2017 yılında piyasaya büyük beklentilerle çıktı. EA'in yaptığı ilk Battlefront'a göre daha fazla içerik, daha dengeli bir sistem ve hikaye modu sunması bekleniyordu ki bunları da başardı açıkçası. Ancak oyunun çok büyük bir kusuru vardı. Loot box sistemi. Bu sistemi size şöyle açıklayayım. Şu anda Darth Vader olarak oynamak isterseniz oyunun içinde topladığınız puanlarla oynayabiliyorsunuz. Ancak oyun ilk çıktığında Darth Vader oynamak için ya saatlerce grind yapmanız gerekiyordu ki bu öyle 1-2 saat değil, yani nereden baksanız bir 40 saat falan oynamanız lazım. Ya da oyuna para verip karakteri açmanız gerekiyordu. Yani güzelim oyunu adeta pay to win modeline çevirmişlerdi. EA bu durumu şu şekilde savundu. Oyuncuların gurur ve başarı hissini tatması için bu sistemi koyduk. EA'nin bu skandal açıklaması da artık bardağı taşırdı. Oyun medyası, YouTube içerik üreticileri ve oyuncular EA'ye ağır eleştiriler yöneltti. Hatta konu ABD senatosuna kadar taşındı. Oyunlardaki bu loot box sistemlerinin kumara benzediğini ve düzenleme getirilmesi gerektiğini tartıştılar. Tüm bu tepkiler sonrası EA oyunun çıkışına sadece birkaç gün sonra mikro ödeme sistemini geçici olarak kaldırdı. Daha sonra loot box sistemi tamamen değiştirilip daha adil ilerleme modeli geliştirildi. Ama oyun çoktan tepkileri çekmiş, beklenen başarıyı yakalayamamıştı. Resmi desteği ise 3 yıl sonra yani 2020'de kesildi ve oyun adeta ölüme terk edildi. Ve şimdi günümüze geri gelelim. Videonun başında da dediğim gibi 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü ve Andor dizisinin ikinci sezonunun çıkışı Battlefront 2 hayranlarını tekrar oyunda buluşturdu. Eskiden bomboş olan serverlar artık o kadar doluydu ki oyuna girmek neredeyse 30 saniye sürüyordu. Çıkışında yapamadığı anlık oyuncu rekorunu 18.000 oyuncuyla kırdı ve hayranlar artık tek bir şey istiyordu. O da Battlefront 3'tü. We Want Battlefront 3 etiketi hayranlar tarafından X'te trendlere sokuldu. Change.org üzerinden imza kampanyaları başladı ve 150.000'den fazla imza toplandı. Star Wars içerikleriyle bilinen YouTuber'lar ve Twitch yayıncıları kampanyaya aktif şekilde destek verdi. Umutları tavan yapan açıklama ise Battlefront 2'nin yapımında görev alan eski bir çalışandan geldi. Kendisi direkt olarak şöyle söylüyor. Ben ve eski iş arkadaşlarım ekibi tekrar bir araya getirmeyi isteriz. Ancak şöyle bir sıkıntı da var. Battlefront 2'ye yeni bir güncelleme gelmeyecek. Çünkü bu dostumuzun dediğine göre oyun için bir harita yapmak 6 ay kadar sürüyor. Ya karakterleri modellemek ve özelliklerine karar vermek de hemen hemen 6 ay sürüyor. Kendisi aynı zamanda bu kampanyanın sonunda Battlefront 3'ün duyurulacağını düşünmediğini ancak kesinlikle içeride konuşulduğunu düşündüğünü söyledi. Kendisine göre en optimal çözüm ise Battlefront 2'nin remastered hali. Yani daha az yükleme, sunucu tarayıcısı, çapraz platform, daha fazla harita çeşitlilik ve 4K kullanıcı arayüzü gibi özellikler. Yani sonuç olarak Battlefront 3 şu anda yapılmaya başlansa bile duyurulması 2 yıl, çıkması 4 yıl falan sürer. Bu sürelerde de biraz iyimser yaklaştım açıkçası. En olası senaryo ise Battlefront 2'nin remastered olarak yeniden yayınlanması ama onu da yaparlar mı bilemeyiz. Kesin bir şey varsa EA içerisinde bu durumun konuşulduğu ve ileriki yıllarda yeni bir şeyler göreceğimiz. Bu maceranın sonunda Battlefront 3'ü elde edemeyebiliriz ama Battlefront 2'yi dolu serverlarla tekrardan oynayabilmek çok eğlenceliydi. Umarım bu şekilde devam eder de biz de oyundan zevk almaya devam edebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi için beğenmeyi, yeni videolardan anında haberdar olabilmek için abone olmayı ve konu hakkında düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Güç sizinle olsun.